3 yıl yeni doğan hemşireliği yaptım. Şimdi çocuk hemşireliği yapıyorum. Şimdi 4 adımda nasıl arttırılır bundan bahsedeceğim. Çok basit 4 adım, hiçbir maliyeti yok. Hem bebeğiniz hem sizin için çok faydalı. Bir numarada böyle çok yemek yemek, işte çok tatlı yemek, şunu yersen süt olur falan bir sürü şey duyacaksınız. Ben de duydum. İkinci maddeye geçiyorum. Beyne uyarı gidiyor. Süt üret, süt üret diye. Üçüncü maddeye geçiyorum. Madde 3. İşte bebek de uyuyor nasıl olsa. Ben de uyuyayım demek yok. Madde 4'e geçiyorum. 4 numaralı madde çok basit ama aşırı etkili. Ama bu maddelerin bir tanesini yapıp bir tanesini yapmamak çok da etkili değil. Yani 4'ünü birden yaparsanız sütünüzün artmama ihtimali yok. Bir de süt saklama koşullarından bahsetmek istiyorum size. Şu an sütüm arttığı için bebeğin ihtiyacı olanı kadarı emiyor. Kalanını dolaba sağıp saklıyorum. Buzdolabından çıkardığım sütü peki nasıl ısıtmalıyım? Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Merhabalar, ben Aybike Derin. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Hemşireyim. 3 yıl yeni doğan hemşireliği yaptım. Şu an çocuk hemşireliği yapıyorum. Ayrıca anneyim. Hem kendi deneyimlerimle hem aldığım eğitimlerle edindiğim bilgileri sizinle paylaşmak için süt arttırma teknikleri videosu çekme kararı aldım. Bu konuyla ilgili çok soru alıyordum. Umarım sizin için faydalı olur. 4 maddede birleştirdim. Çok kısa, çok etkili, çok basit yöntemler. Hiçbir maliyeti de olmayan yöntemler. Ve mutlaka sütünüzü artıracak teknikler. Video geliyor. Evet, madde 1. Bir numaralı madde bol su içmek. Su içmek ama tekniğini de anlatayım size. Herkes doğumdan çıkan anneye işte bol şunu ye, bunu ye, şu süt yapar, bu süt yapar. Sürekli bahsediyorlar. Ama sütün %90'ı su. Yani %90'ı su olan bir şeyi ne üretebilir siz bir düşünün. Ne kadar çok su içersek o kadar çok süt olur. Ama sadece su içmek yeterli mi? Tabii ki değil. Diğer maddelerle beraber uygulamak gerekiyor. Ama bol su tüketmenin, yani sürekli yanınızda su bulundurmanın, şişeyle yanınızda su taşımanın çok etkisi olacağını göreceksiniz. Bol su tüketmek anne sütünü artıran en önemli faktörlerden bir tanesi. Ama sadece bol su tüketmek yeterli mi? Hayır. Bu 4 maddenin 4'ünü de aynı anda uygulamak gerekiyor. Şimdi ikinci maddeye geçiyorum. İkinci madde bol emzirmek, sağmak, boşaltmak. Yani ne demek istiyorum? Şimdi göğsümüzü bebek emdi, bir göğsü. Böyle tabii ki tam boşaltamadı. Bebek küçük, biraz çok azıyla doydu ya da işte az bunu emzirip diğerine geçtiğiniz göğüs boşalmadı. Peki süt üretim mekanizması nasıl? Bundan bahsedeyim biraz size. Göğüs boşalınca beyne bir uyarı gidiyor. Boşaldı, tekrar süt üret. Beynin bir merkezi var, o hormonları yönetiyor. Beyne uyarı gidiyor. Süt üret, süt üret diye. Sonra beyin sürekli süt üretmeye başlıyor o göğsü doldurana kadar. Ama boşaltmadınız diyelim, dolu. Bu uyarı beyine gitmiyor. Gitmediği için de üretilmiyor. Peki göğsü nasıl boşaltabiliriz? Bebek boşaltıyorsa çok çok iyi. Göğsü boşalttı bebek. Beyne uyaran gitti, tekrar üretildi. Ama bebek boşaltamıyorsa mutlaka sağmak gerekiyor. Sağdıkça daha fazla arttığını göreceksiniz. Bir sonraki seferde çok daha fazla süt üretilecek. Bu şekilde sürekli artacak, sürekli artacaktır sütünüz. Üçüncü maddeye geçiyorum. Madde 3. 3 numaralı madde göğse uyaran vermek. Aynı şekilde göğse uyaran vermek de beyine süt gelsin, bebek süt istiyor uyarısı veriyor. O yüzden sık emzirmek. Yani sürekli bebek ağladıkça, acıktıkça, işte bebeğin emmediği sürelerde sağmak. Mesela gece uyuyup işte bebek de uyuyor nasıl olsa ben de uyuyayım demek yok. Mutlaka bebeği uyandırmak gerekiyor. Bebek az alıyorsa da göğüs dolu olduğu için boşaltmak gerekiyor. Madde 4'e geçiyorum. 4 numaralı madde çok basit ama aşırı etkili. Uyumak çok basit. Eğer uyursanız uyandığınızda göğüslerin dolduğunu fark edeceksiniz. İlk günlerde ben çok uyuyamadım. Böyle çok sağamadım, çok stresliydim. Yani hastanede çok sağamadım. Sağdım ama işte daha çok emzirmeye uğraştım. Uyaran olsun diye sağdım sadece, böyle hani amacım boşaltmak falan değildi. Bildiğim halde
çok etkili olamadı o ilk gün. Ama ikinci gün kendimi toparladım. Sürekli sağdım sütümü, sağdığımı verdim. Onun dışında emzirdim. Önce emzirdim, sonra sağdım verdim ki bebek emzirmeyi unutmasın diye. Sürekli göğsümü boşalttım. Göğsüme uyaran vermiş oldum ve bol su tükettim. Ama işte uykuyu kaçırmamak lazım. Mutlaka uyumak lazım. Uyuyup uyandığınızda göğsünüzün çok dolduğunu fark edeceksiniz zaten. Ama bu maddelerin bir tanesini yapıp bir tanesini yapmamak çok da etkili değil. Yani dördünü birden yaparsanız sütünüzün artmama ihtimali yok. Çünkü mekanizma bu şekilde işliyor. Böyle çok yemek yemekle işte bilmiyorum kürler falan bir şeyler yapıyorlar. Onlarla çok alakalı değil. Yalnız şunu da söyleyeyim. Rezene çayı içtim ben. Bu tane rezeneler oluyor ya. Onlardan alıp içtim ama zaten hani suyla içilen bir şey. Çok da tadı da kötü değil. Tadı da güzel. Seviyorum zaten rezeneyi. O yüzden içtim. Etkisi olmuş mudur bilmiyorum ama daha çok su içmenin ve göğsü boşaltmanın yani sağmamın çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de süt saklama koşullarından bahsetmek istiyorum size. Çünkü sütü sağdınız nasıl muhafaza edeceğiz? Bu çok önemli. Bir annenin neden sütü saklaması gerekir? İşte neden dolaba koysun ki diye düşünebilirsiniz. Ama yoğun bakımda çalıştığım için biliyorum anne bebekle çok çabuk buluşamayan anneler ya da bebek prematüre doğuyor. Çok az bir sütle besleniyor. Ama annenin sütü çok geliyor, saklıyor ki daha sonra ileride bebeğine versin. Sizin için de benim mesela şu an sütüm çok arttığı için sütüm arttığı için bebeğin ihtiyacı olanı kadarı emiyor. Kalanını dolaba sağıp saklıyorum. Gece mesela çok acıkırsa ekstra veriyorum onu. Göğsümü emzirdikten sonra doymadığını hissedersem o sütü veriyorum. O yüzden sizlere süt saklama koşullarını anlatacağım. 3 kuralı var. Süt oda ısısında 3 saat, buzdolabında 3 gün, buzlukta 3 ay dayanıyor. Yani sütü sağdım, bebek uyuyordu, uyandı. 3 saat içinde o sütü verebilirim. Buzdolabından çıkardığım sütü peki nasıl ısıtmalıyım? Bir kabın içine sıcak su koyup sütü hangi kaptaysa o kapla beraber sıcak suyun içine koyuyoruz. Kesinlikle süt ocakta anne sütü ısıtılmamalı. Benmari usulü şeklinde ısıtmak gerekiyor. Peki buzluktan çıkardığımız sütü nasıl ısıtmalıyız? Önce oda ısısında bırakıyoruz tamamen eriyene kadar. Eridikten sonra yine aynı şekilde sıcak su dolu bir kabın içine koyup o şekilde ısıtıp bebeğe verebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beni Instagram'dan takip edin. Instagram'dan sorularınızı sorabilirsiniz. Yine bunun altına da sorularınızı sorabilirsiniz. Hepsini yanıtlıyorum. Instagram'da da böyle faydalı bilgileri paylaşmayı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz kanalıma abone oldukça, beğendikçe ben motive oluyorum. Ve yeni videolar çekme isteğim artıyor. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.